Ben hazırım. Vizor Plus kanalından herkese merhabalar. Ben Burkay Yorulmaz. Çıplak İtiraf'ın 2. bölümüyle karşınızdayız. Bugün eski bir kumar sitesi çalışanı bizlerle beraber. Bugüne kadar hazırladığımız videolardan çok farklı bir konsepti sizlerle buluşturuyor ve eski kumar sitesi çalışanının ağzından gerçekleri sizin duyup da sürekli kaçtığınız o gerçekleri gözler önüne sereceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle beraber süreci, bu süreçle nasıl tanıştığını, bu sisteme nasıl dahil olduğunu ve bir kumarbazın asla duymak istemeyeceği şeyleri konuşacağız. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. İsmini vermek istiyor musun? Yok, vermek istemiyorum. Bende kalsın. Bu sistemle nasıl tanıştın? Süreç nasıl gelişti? Bize birazcık hayat hikayenden bahseder misin? Bahsedeyim. Liseden çıktığımda ilk başta üniversiteye gitme hayali kuruyordum. Üniversiteyi kazandım. Üniversiteye gittiğimde işlerin düşündüğüm gibi olmadığını fark ettim. Bunu kısaca açıklayayım size. Üniversiteye gittiğimde her şeyin para pul olduğunu bilmiyordum. Hayatta belki de bu konularda hep eksiktim. Aile parasıyla çoğu her şeyi geçindirebileceğimi düşünüyordum. Fakat karı kız ortamı, aile ortamı, her şeyimin sadece para pul olduğunu fark ettim. Bir de çok fazla dizi film izleyen bir insanım. Martin Scorsese'nin Casino filmini izlemiştim. Çok etkilendim. Belki bu işlere hep adım atmak istemiştim. Ve böyle bir adım, böyle bir şey yapmak istedim. Ama sonrasında bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Çünkü Türkiye'de yasal olmayan bir şeydi bu. Türkiye'de yasal olmayan bir şeyi yapamazdım. Bunun için yurt dışıymış. Bunu ilk başta Facebook'tan falan araştırdım. Facebook'ta bununla ilgili bir sürü gruplar falan vardı. Gruplara katıldım, insanlarla arkadaş oldum. Bu sırada tabii yabancı dili falan da geliştirdim. Tabii gitmek istiyorum ama üniversite okuyorum. O dönem çalışmak falan da nasıl yapacağım falan diye çok düşündüm. Acaba yani nereye girsem falan diye. KYK yurdunda kalıyordum bu dönem. Şöyle söyleyeyim, gittim üniversitenin o dönem kafelerde işe girdim. O zaman daha kafeler daha yeni açılıyor öyle. İnsanlar daha böyle yeni bilmem ne kahvecisi, şu kahvecisi diye işe girdim. İşe girdikten bir süre sonra parayı biriktirdim ama okul gitmemeye başladı artık. Kafamdaki o derin düşünceler beni bayağı delirtti yani, şöyle söyleyeyim. Belki ileride bir gün ben de bir milyoner olabilir miyim diye çok düşünmeye başladım. Belki de bu kasino sisteminin en üstündeki kişinin ben olacağını düşünüyordum ilk başlarda. Sonrasında parayı biriktirdikten sonra gerekli bir Malta'ya kaçtım. Malta'ya nasıl kaçtığımı da söyleyeyim. Önce öğrenci pasaportu çıkarttırdım tabii ki de. Bu konuda bir kişilerden davet aldım ülkeden. Arkadaşlardan tabii arkadaş olduk sonrasında. İlk başta kasino sistemine girdiğimde acaba ne olacağımı çok merak ediyordum. Çünkü internette gördüğümüz kadarıyla ya son zamanlarda fenomen olan kurpiyer olurduk ya da herhangi bir canlı destek gibi falan zannediyordum. Ama işlerin aslında hiç böyle olmadığını görmüş oldum. Aslında bu kumar sistemi sadece oynayanı değil, o sistemde çalışanları da mı bir nebze de kendine bağımlı hale getirip bitiriyor? Tabii ki de, kesinlikle. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün gün kaybeden insanları görüyorsun. Bütün gün senden bonus isteyen insanları görüyorsun. Bütün gün oraya yatırım, çekim işlemi yapan insanları görüyorsun. Yani sadece bunların etkisinde kalıyorsun ve sana verilen küçük bir maaş. Bu küçük maaşla aslında bu sistem çarkını çevirmiş oluyorsun aslında. Büyükler her zaman kazanmaya devam ediyor. Biz küçükler ve bu küçüklere yardım edenler her zaman küçülmeye de devam ediyoruz. Peki sen ilk olarak bu sistemin neresinden başladın? Hani sitede mi başladın yoksa gerçek kasinoda mı kurdun? İlk başta sitede başladım. İlk başta ben de kasinoya gideceğimi düşünüyordum. Çok heyecanlıydım. Acaba oradaki kurpiyeler gibi ben de mi kartları karacağım? Ben de mi bir blackjack oynayan insanlara kart dağıtacağım ve canlı yayında ben de mi olacağım gibi düşünüyordum. Ama o zaman canlı yayınlar yoktu ama canlı yayın sistemi vardı yine oynayanlar için. Ama onun öncesinde ilk sitede başladım. İlk başta ilk görevim bonus eklemekti insanlara. Belirli bir yatırım yaptıktan sonra %30'dur, kayıp bonusudur ya da hoş geldin bonusudur. Çeşitli bonuslarla insanlara bonuslar ekledik. Ve bunda tabii çeşitli görev dağılımındaydık. Ben bonus kısmındaydım, birisi çekim yatırım işlerindeydi, biri teknik destekteydi. Ve inanılmazdı. Mesela bir gün teknik destekteyim, biri küfürler ediyor ve sen karşında hiçbir şey diyemiyorsun. Ama oradaki insanın ne kadar zor durumda, ne kadar kötü durumdayken bile yani aslında ne zor durumlarda buralara girdiğini görmüş oluyoruz. Kumar bağımlılığı konusunda insanların hayatlarını mahvettiğinizi hiç düşündün mü? Yani vicdanın rahat mı bu konuda? Aslında ben bu sistemin bir parçası olduğum için, yani ben orada çarkı çeviren olduğum için belki hiç üzülmedim. Bunun gerçek sebebi bu, çünkü hiçbir zaman bonus ekleyen sizin adınıza üzülmez. Çünkü zaten oynamaya karar veren o.
Belki de yani en kötü durumunda oynayan kişi o. Ben sadece bonusu ekleyen kişiyim. Ha, beni üzen ne var dersen bu hikayede. Belirli insanlar çok fazla yüksek yatırım yapıp çok fazla kazançlar sağlıyordu. Çeşitli bahaneler buluyorduk. Mesela diyorduk ki sitemize hoş geldin bonusu vardı ve ondan yararlandınız. Aslında öyle bir bonus yoktu. İnsanların kazançlarını kısmış oldu. Sitenin, yani çalıştığın sitenin belli yanıltıcı taktikler, karşı taraftaki kişiyi kandırma maksatıyla hiç parasını vermediğiniz oldu mu? Çok oldu diyebilirim. Aslında bu sitenin güvensizlik ilkesinden dolayı biraz insanları geriye çevirir. Ama biz bunu şöyle sağladık. Küçük yatırımları genelde, yani küçük kazançların çoğunu ödedik ki insanlar arkamızdan belirli ilanları açmasın, şikayetlerde bulunmasın diye. İlk başlarda dedik ki küçük yatırımları ödeyelim. Aslında bu da yukarıdan gelen talepler. Çünkü yine emir ilişkisi var. Küçük yatırımları ödüyorduk ama çok büyük bir kazanç olduğu zaman, mesela örnek veriyorum 100 bin lira bir meblağ birisi kazandıysa, işte bilmem ne şu bonusudur gibi ekstra bonuslar çıkarıp o insanın belki bilmediği en kötü 30-40 bin lirasına el koyuyorduk. Öyle parayı veriyorduk. Çünkü bizim sistemimizde kazananın hiçbir zaman karşı taraf olmasını istemiyoruz zaten. Evet, yani burada yani bir kez daha kasanın kazandığını senin bu açıklamalarından da öğrenmiş olduk. Evet, herkes diyor zaten kasa kazanır bütün videolarda, bütün şeylerde. Ama kasa kazanmanın dışında kasa bambaşka bir şey. Yani kasa hiç bitmeyen bir şey. Yani durmadan kendini tekrarlayan. Ama aslında belirli iradeli olan kişileri kazandırabilen, bu kazandırdığını fazlasıyla geri alabilen bir sistem. Sence sitede oynayan 10 insandan kaçı iradelidir? Bunu gözlemledin mi hiç? Bunu gözlemleme şansım oldu ve bir kişi bile demeyebilirim. Aslında ben Malta'dayken yaşlı insanların bu tarz, yani onların toplumlarında çok fazla gördüm. Yaşlı insanlar sırf eğlenmek için küçük meblağlarla kasinolara gittiklerini gördüm. Belki de iradeli denilecek tek kısımlar onlardı. Çünkü hayatlarından hiçbir kaybedecek bir şey yok. Bizim gibi bir kazanma umudu, yukarılara çıkma umudu olan insanları her zaman geri düşürmüştür. Hiçbir zaman yukarı çıkarmamıştır. Peki sizin sitenizde oynayan bir oyuncu şansı çok yaver gitti ve sürekli kazandı. Bu durumu fark edip hiçbir şey söylemeden o oyuncuyu blokladığınız, banladığınız oldu mu? Hesabını kısıtladığınız oldu mu? Hesabını kısıtladığımız olmadı ama çok fazla kazandığını fark ettiysek emin olsun ki çok fazla da bir bonus eklemişizdir ona. Ama bu şansın yaver gitmesini şöyle açıklayabilirim insanlara. Hem bunu oynayan insanlar da bunu bilinçlensin. Kumar makinesi bir, nasıl anlatsam size, kusma makinesi gibi. Nasıl anlatsam bu jeton makineleri gibi. Belirli bir jeton attıktan sonra size belirli bir jeton verir. Yani içi dolmadan size hiçbir zaman para vermez. Yani onu birileri doldurması lazım ki o şanslı olan kişilerin kazanması. Şanslı olan kişiler kazandığında site çok fazla para kaybetmiyor. Zaten gerekli kazanımını zaten yapmış oluyor. Peki sizin oyunlarınızda hile var mıydı? Yukarıdan müdahale yok. Mesela bunu herkes diyor. Yukarıdan müdahale var mı? Siz buna karışabilir misiniz? Zaten bunun yazılımını yapan insanlar kendilerinin ne kadar kazanç sağlanabileceğini, ne kadar bununla ilgili mesela ne kadar yatırım yapılması gerektiğini falan her şeyi bilen şey sistem. Sistem zaten yemeden vermez. Yani diyebileceğim o yani. Yukarıdan hiçbir müdahale yok. Hiç hatırlıyor musun? En yüksek meblağ ne kadar kazanıldı bir oyuncu tarafından? Bunu hatırlıyor musun? Ne kadardı 1-2 milyon civarında çok fazla para kazananlar, o zaman dolar olarak tabii bir şey olarak kazananlar oldu. Sizin siteniz nasıl müşteri buluyordu kendine? Oyunculara nasıl ulaşıyordu? Şimdi şöyle söyleyeyim, eskiden herhangi dizi sitelerinde veya cinsel absürt sitelerde hep cinsel reklamları görürdünüz. Ama artık biz öyle reklam basıyoruz ki onların bile önüne geçiyoruz. Bizden başka hiçbir şey göremezsiniz. Farklı herhangi bir siteye girin. Çok bilindik kurumsal site dışında hep bizi görmek zorundasınız da. Ne örnek veriyorum, kaçak maç mı izleyeceksiniz? Yine bizi göreceksiniz. Veya ne bileyim gerçek canlı maç mı izleyeceksiniz? Yine bizi göreceksiniz. Çünkü canlı yayındaki maçlara bile artık biz şey yapıyoruz. Hani bizim her yerde olmamızın sebebi en çok reklam vereni biz olmamız. Peki bu soruyu sana gerçekten sormak istiyorum. Hiç senin çalıştığın siteye oyuncu olarak giren bir akrabanı gördün mü? Gördüm. Peki onun kazanması için ekstra bir müdahale ettin mi? Kaybettiğinde ona ekstra bonuslar verdin mi? Sonuçta sen o sitenin bir çalışanı da olsan belli etik kurallar çerçevesinde çalışman gerekiyor. Bu etik kuralları akraban için çiğnedin mi? Aslında çiğnedim. Bir gün dayımın oynadığını fark ettim. Dayım zaten çalıştığımı biliyordu orada.
Bir baktım dayım oynuyor, işte ben de sizin siteyi kullanıyorum, işte sizin site güzelmiş falan. Ben onu çok kez uyardım, dedim o girilmez. Ama ona nasıl bir destek çıkabilirim dersen, ona mesela bir anda para yükleyemezdim. Veya herhangi bir şey yapamazdım. Ama ona özel, kendime özel bir bonus oluşturdum. Örnek veriyorum. Dedim ki %30 hoş geldin bonusu dedim. Ama mesela o gün mesela 300 lira ekleyeceğim, 3000 lira ekledim. Fazladan bir sıfır ekledim. Bunu mesela veri tabanından inceleyen kişi bunu fark edemez. Bunu çeşitli çok yaptığım zamanlar oldu dayım. Dayına bir güzellik yapmış oldun. Tabii. aslında. Peki sana göre bu güzellik miydi? Dayın kolay para kazanma yöntemi olarak görüp orada aslında bağımlı olmayacak mı? Sen aslında dayının hayatını karartmadın mı bu şekilde? Aslında dayımın hayatını karartmadığımı düşünüyorum. Çünkü iradesi olan insan zaten bunlara başvurmaz. Eğer ki benim siteme geldiyse yarın başkasının sitesine de gider. Veya herhangi bir siteye gider. Ben bugün bu bonusu eklemesem yarın farklı bir türde oynamayacağının bir garantisi yok. Bugün ben eğer vicdani rahatlığımı sağlasam bile yarın o kendi vicdani rahatlığını zaten sağlayamaz. Bir de başkalarının sorumsuzluklarını böyle genelde böyle şeylere bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Çeşitli spor müsabakalarına bahisler de yapılabiliyor. Yani sana göre bu siteler çok mu cazip oran yönünden yoksa çok mu düşük kalıyor? Orada bir hile var mı? Ya spor bahislerinde hiçbir hile yok. Spor bahisinin hilesi varsa belki takımlar arasında şikeli maçlar olabilir. Ama zaten belirli bir o müsabakaların çoğunu mesela şikeli maçı ya da oynanmayan maçı hiçbir zaman hiçbir kumar sitesi vermez. Gerçekten oynanan. Spor bahisinde gerçekten bir şey yok. Ama onda takımlar arasında oluyor ve bilmesi zaten çok zor. Ha şeyi sorarsanız bana, bilekçik, bingo gibi canlı destek oyunları. Mesela bunların içinde mesela ben belirli bir mıknatısı yok o şeyde topların. Ama belirli bir de destelerin tarzı var. Yani illaki bir kazandırmaya yönelik bir şeyi var. Belki yani kart sayamazsınız veya bir şey yapamazsınız. Yine kaybettirmeye yönelik olduğunu söyleyebilirim yani içinde bulunduğum birisi olarak. Kurpiyer bir sonraki elde kendini kazanacağını biliyor mu? Bence bunu şöyle söyleyeyim. Ben kulper olmadım ama kulperi arkadaşlarımdan duyduğuma göre onlar kendileri de bilmiyorlar. Ama o kartların belirli yukarıdan verilen o kartların içinde bir şey oldukları biliniyor yani. Peki bir oyuncuyu daha fazla oynamaya teşvik etmek için hangi yöntemleri kullandınız bugüne kadar? Ve sizin sitenizde oynayıp bir zaman sonra oynamayı bırakan oyuncuları nasıl geri kazanabildiniz veya nasıl geri kazanıyordunuz? Bunun bence en son soruya cevap vereyim. En büyük yöntemi SMS'ler ve telefon çağrıları. Son zamanlarda kumar sitelerine çok fazla üye olan insanları çok fazla mesaj atıyoruz. SMS atıyoruz. İşte bugün %300 bonus var. Aslında o gün zaten olan bonus. Zaten her bir yıldır olan bonus. Bilmem ne çevrim şartıyla verdiğimiz bonus. Zaten maksimum şu kadar kazanılabilir denilen bonus. İnsanları durmadan bunlara teşvik etmeye çalışıyoruz. Zaten reklamları dışarıdan yaptığımız gibi içeriden de o kişiye bilgi aktarıyoruz. Zaten o kişi bizim sistemimize bir kere düştüyse o sistem zaten onu hiçbir zaman bırakmaz. Ve bunun dışında da çeşitli onlara manipülatif hareketler yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum, oyun sesleri ona göre yazılımlanmış. Örnek veriyorum, bir kasino oyunu oynuyorsunuz ve oyun seni içine çekiyor böyle. İçine çekiyor böyle, diyorsun ki daha fazla oynayayım, daha fazla kazanabileyim. Sanki oyunun içinde yaşıyormuşsun gibi bir hissiyat veriyor. Bunlar diyebilirim şimdilik. Kumar sitelerinin özellikle gençleri hedef aldığı biliniyor. Bu şu anda günümüzde çok yaygın maalesef. Gençler çok oynuyor. Sizin sitenizde genelde genç bir oyuncu kitlesi mi vardı? Bunu cevaplamanı istiyorum. Bunu ikiye ayırabilirim. Neden ikiye ayırabilirim? Çünkü kasinoya gelen insanlarla siteden oynayan insanlar birbirinden farklı yaş kitlesi var. Örneğin siteden oynayan insanlar çoğunlukla genç yaşında. Bunun sebebi ise çoğunlukla uzaktan oynadıkları için, belirli bu imkanlara sağlayamadıkları için çoğunlukla uzaktan oynuyor ve çoğunlukla genç oluyorlar. Ama mesela orta yaşında olan insanlar genellikle kasinolara gidip, buralarda boy gösterip, buradaki oyunlara canlı girebilecek cesarete sahip olabilen insanlar. Bir kumar sitesinde çalıştın diye pişmanlık duydun mu? İlk başlarda çalıştığımda hiç duymadım. Çünkü ilk hedefim ve hayalim buydu. Belki bu işlerle para kazanıp, belki kendim bile bu işlerde büyüyebileceğimi düşünüyordum. Ama sonrasında çok fazla pişman oldum. Nedenini söyleyeyim. İnsanların kaybı inanın hiç umurumda değil bir çalışan olarak. Çünkü insanlar sadece kendi kaybettiklerinden sorumludur. Oraya yatırım yapıyorsa belirli riskleri almıştır zaten. Bu riskleri almadıysa zaten kendilerinin bileceği iştir. Ama beni pişman eden, böyle bir yeme sisteminin içinde olan bir sistemi zenginlik gibi görüp, bunun insanlara böyle bir katkı sağlayacağını düşünüp, bununla ilgili hedefler ve hayaller kuruyor olmam beni en büyük mahveden şey oldu. Böyle insanları yukarı çıkaran bir şeyin olmadığını,
Aslında o basit ve çok böyle her şeyi verebilecek gibi gösteren sistemlerin aslında sadece kendi içinde döndüğünü görmek beni bayağı bir şey oldu, etti diyebilirim. Bir kumar sitesine sıfırdan ilk kez üye olursan o site haricinde farklı sitelerde sana SMS atıp çağrı yapıyor. Yani aslında kullanıcıların kişisel bilgileri siteler arasında dolaşıyor mu? Satılıyor mu? Nasıl ele geçiriyor? Tabii ki de satılıyor. Çünkü mesela örnek veriyorum. Benim sistem sadece kendi kasinosu değil. Yandaki kasinonun da ortak bağlantılı. Bunlar çoğunlukla bağlantılı siteler. Hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Belki sahibi aynı kişi olmayabilir. Ama yöneten kişiler hep benzer kişiler. Bunlar hep senin kişisel bilgilerini, belki de üye olurken istedikleri TC kimlik bilgilerini hepsini kendi aralarında paylaşıyorlar. Zaten bunlar olmasa sadece bir siteden bir bildirim gelirdi. Şimdi benim siteden gelecek, yan siteden gelecek, ondan başka sitedeki siteden gelecek. Durmadan gelmesi gerekiyor. Yani aslında hep benzer sitelerden geldiğini söyleyebilirim. Kumar sitelerinde oynayıp kazanıp sonra oynamayı bırakmış. Aslında siteden alacağını almış. Kaybı da çok düşük. Sitede belli bir birim, kişiler veya topluluk her neyse yukarıdan gelen talimatla o kişiyi arayıp müşteriyi geri kazanmaktansa dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiriyor mu? İşte bilgilerinizi ben avukatım, şöyle bir şeyiniz var, işte sitede oynamışsınız, davanız var, cezanız var gibi böyle yalanlara başvurup kişileri dolandırıyorlar mı? Benim çalıştığım sitede bu olmadı. Veya bunu yaşayan bir arkadaşım da olmadı. Ama şunu söyleyebilirim ki biz onu geri kazanmak için elimizden ne geliyorsa yaparız. Ama bunu dolandırıcılıkla yapan kimler var bilmiyorum artık. Siteler daha da bir yasa dışı oldu. Ama benim çalıştığım dönem içerisinde insanları çok sıkça arayıp taciz etme durumuna çok fazla bulunduk. Ama hiçbir zaman bu arada kar etmiş ya da kar etmemiş gibi bir ayrım yok. Bizim için siteye bir kere girdiyse biz o kişiyi tekrar kazanmaya çalışırız. Çok fazla kaybı olsa bile. Bana ortalama bir rakam verir misin? Sizin sitenizde aktif oynayan oyuncu sayısı kaçtır sence? Bunu bilmem çok imkansız ama şöyle söyleyeyim, yani 1 milyon var mıdır? çok net vardır. Bir de belirli saatler aralığında çok fazla şey olur. Örnek veriyorum, sabah 100 bin kişi ise akşam gece 1 milyon kişidir. Çünkü belirli saatlerde çok fazla insan popülasyonu artıyor. Ve bu popülasyona göre genelde oyunların düşme oranı ve yükselme oranı belirlenir. Çünkü çok fazla site o anda mesela çok fazla haznesine para giriyor ve çok fazla girdiği için de artını insanlara veriyor yine. Bu saatler aralığında insanlar düşünüyor ki mesela gece girersem daha fazla kazanırım. Aslında hayır. Gece çok fazla yediği için çok fazla dağıtmış oluyor. Peki Türkiye'de yasak bu kumar Evet. siteleri ve sürekli bir domain değişikliği oluyor. Sürekli devlet tarafından site keşfediliyor, kapatılıyor ve yeni bir domainle internet sitesi adresiyle yeniden yayın hayatına giriyor. Yani atıyorum bilmem ne bet 420 iken bilmem ne bet 450 oluyor. Tekrardan yayın hayatına giriyor. Burada nasıl bir aksiyon alıyorsunuz? Nasıl bir sistem işliyor arka planda? Hemen hızlıca tekrardan siteye yayına giriyor. Bunu çalıştığım sitenin bilişim departmanı ilgileniyordu. Çoğunlukla belirli bir domaini satın alıyorlar ve domainin bütün alan adlarıyla satın alıyorlar. Bunu şöyle yapıyorlar, belirli bir etkileşim sınırına geldiği zaman veya belirli bir saat bulunduğu zaman sitenin hiçbir zaman kapalı kalmaması gerekiyor ki güvenliği sağlayabilsin. Bu yüzden bir günde bir olsa, 2 günde de bir olsa o gelen kısıtlamalara yönelik erken davranıp hızlıca domaini bir arttırarak devam ediyorlar çoğunlukla. Peki bir kumar sitesi hacklenebilir mi? Oradan hacker kendi hesabına para gönderebilir mi? Veya kendini kazandırabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Çok mu güvenli sizin siteleriniz? Şöyle söyleyebilirim. Kurumsal sitelerden bile daha güvenli diyebilirim. Çünkü kurulan sistemler o kadar güvenli, garantici ve her şey birbirinin parçası gibi. Bunu size şöyle örnek verebilirim. Robotik sistem gibi düşünün. Hepsi birbirinin bir parçası. Bir bant gibi düşünün. Herkes o bir bantın bir parçasını yapıyor. Hiçbir zaman bir bantın tamamen bir parçasını baştaki kişi yapmıyor. Tekrardan bir seçim şansın olsaydı eğer o üniversite yıllarında bu sektörde çalışmayı yine düşünür müydün? Şöyle söyleyeyim, düşünmezdim. Bunun nedeni belki de gençliğimden kaynaklı, işte karı kız gibi ya da ne bileyim maddi kaygıları bu tarz kolay kazanımlarla geçiştirmezdim. Belki de geleceğimi daha iyi kurmuş olurdum.
Bu tarzda giden insanlara hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü hiçbir zaman sistemi sadece çalıştırmış olurlar. Kendileri hiçbir zaman kazanmaz. Sistem her zaman kazanır. Böyle çok para kazanma hayalleriyle gittin. Ortamlarda en popüler ben olayım ümitleriyle gittin. Peki hayaline ulaşabildin mi orada? Gerçekten o beklediğin çok parayı site çalışanı olarak da kazanabildin mi? Şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman kazanamadım. Sadece günümü gün ettim. Belki de ailemden uzaklaştım. Belirli çeşitli sosyal ilişkilerimi bozdum. İnsanlara bakış açımı değiştirdi. Sadece tek kazandığım orada yabancı arkadaşlarla falan oldum. Ama o yabancı arkadaşlar da artık hayatımın hiçbir yerinde yok. Çünkü onlar burada yaşamıyor. Bir hayat kadınından farkınız nedir? Bir hayat kadından hiçbir farkımız yok. Gerçekten öyle diyebilirim. Sadece çeşitli sitelerde çalışmış oluyorsun. Hepsi sana bir para vermiş oluyor. Ama sonunda hiçbir türlü kazanamıyorsun. Aynı bir oyuncular gibi düşünün. Hiçbir türlü kazanç yok. Peki, teşekkür ediyoruz. Bugün eski bir kumar sitesi çalışanı bizlerle beraberdi ve kendi ağzından dinledik bir kez de bu kumar illetini. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Farklı bir çıplak itiraf bölümünde tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.